Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizi yine ocağımın başında karşılıyorum. Gördüğünüz gibi süzme mercimek çorbası yapacağım. Ama benim Mehmet Ustam'dan öğrendiğim gerçekten restoran usulü 2 dakikada yapılacak çok pratik bir süzme mercimek çorbası. 1,5 su bardağı kırmızı mercimeğimi güzelce 4-5 su köpüklü suyunu atana kadar yıkadım ve onu tenceremin içine aldım. Üzerine de mercimeğimin 3-4 katı kadar suyumu ilave ettim. Altını şu an yaktım. Buradaki önemli nokta bizim restoranımızda Mehmet Ustacığım böyle yapardı ve mercimek çorbası yok satardı. Çok sevilirdi. Bir yarım limon suyunu sıkıyoruz. Bu limon suyu gerçekten çok önemli. Pek çok kişi bu tip ayrıntılara dikkat etmiyor ve bilmiyor. Hem lezzetten hem kıvamdan uzak duruyor. Şimdi bir adet kuru soğanım var. Kuru soğanı da 4'e bölerek çorbamın içine ilave ediyorum. Hiç soğanları dilmeye, kavurmaya asla gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi restoranındaki ustamın yaptığı çorba bu. 3 diş sarımsağımı da ortadan 2'ye bölüp ilave ediyorum. Gazının oluşmaması ve lezzetli olması için 2 tatlı kaşığı şekerimi ilave ettim. Tuz zevke göre 2 çay kaşığı tuz. Şöyle kaşığımın ucuyla da karabiber koydum. Güzelce bunu karıştırıyorum. Bir 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ediyorum. Bütün olayım bu. Arkadaşlar mercimek çorbam güzelce fokur fokur kaynayacak. Kaynadığında altını kısacağım. Bu da önemli bir detay. Hiçbir yemeğimizi çok yüksek ısıda fokur fokur pişirmemeliyiz. İlk kaynamayı gerçekleştireceğiz. Kaynama gerçekleştikten sonra da altını kısıp mutlaka kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğiz. İnanın bu şekilde pişirdiğiniz zaman daha lezzetli ve sağlıklı çorbalar ve yemekler elde edilir. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Yaklaşık bir 20 dakikaya kadar mercimeğim tamamen dağılmış olacak, erimiş olacak. Soğanlarım da aynı şekilde ve ondan sonra da işlemine devam edeceğiz. Süzme mercimek çorbası işte bu kadar basit arkadaşlar. Ne un girer içerisine, ne nişasta, ne başka bir şey. Sadece soğanı da kavurmaya gerek yok. Bu şekilde pişirin. Göreceksiniz kıvamı o unlu mercimek çorbalarından çok daha güzel olacak. Çok daha kıvamlı ve kolay. 5 dakikada çorba yapacaksınız. İşte bu kadar. Kaynasın, görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, çorbamı 20 dakika kaynattım. Şöyle göstermek istiyorum. Mercimekler olduğu gibi patladılar, açıldılar. Şimdi ben bu limonumu sıkarak alacağım içinden. Diğer her şey içinde kalacak. Hiç soğanı doğrayıp kavurmaya gerek yok arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Un da koymaya gerek yok. Zaten mercimek kendisi unlu bir malzemedir. Dolayısıyla katiyen un koymaya gerek yok. Şimdi ben blenderımla çorbamı 2 dakika şöyle geçireceğim hemen. Çorbamızı güzelce kevgirden geçirdik blenderla. Şimdi bana bazen soruyorlar arkadaşlar, benim blenderım yok, ben ne yapacağım diye. O zaman eski usul olarak kevgirden bastırarak geçireceksiniz. Zaten süzme mercimek çorbası olmasının sebebi isminin bu. Çok kolay onu da yapmak ama şimdi artık günümüzde blenderımız varken onunla uğraşmaya gerek yok. Blenderla gayet güzel geçiriyoruz. Çorbamız nefis bir şekilde kıvamlı ve lezzetli oldu. Çorba bekledikçe daha da koyulaşacaktır. Dediğim gibi asla ve asla un koymanıza gerek yok. Şimdi nefis bir sos yapalım çorbamıza. Bu çorbayı daha da lezzetine lezzet katalım. Bunun için tereyağımı tavamın içerisine aldım. Siz kaç kişilik yapacağınızın ölçüsüne göre yapın. Bu yaklaşık 4 kaselik, 4 kişilik bir sos. Ama artanını tekrar çorbanın üzerine de dökebilirsiniz. Fakat servis esnasında yaparsanız daha şık bir görünüm olur ve daha lezzetli olur. Tereyağımızı güzelce eritiyoruz. Erittikten sonra da zevke göre isterseniz pul biber, isterseniz isot, isterseniz de benim yapacağım gibi kırmızı toz biber koyabilirsiniz. Ben zannediyorum toz biberi çok seviyorum. Füme kırmızı toz biber çok güzel lezzet katıyor yemeklere.
mercimek çorbasını bir tık daha böyle zirveye taşıyan bir lezzet bu sos. Yağım eridi, cızırdamaya başladı. Hafiften yanıyor. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar kırmızı toz biberini ilave ettim. Ve karıştırarak da birkaç dakika, şöyle hemen 2 dakika. Sosumuz hazır. Şimdi servis edelim çorbamızı. Bir de öyle görelim. Evet, çorbamızı servis ediyoruz. Şöyle hemen 1,5 yemek kaşığı kadar cazır cuzur tereyağımızı ilave ettik. Bu tereyağın girdiği hiçbir yemeğin lezzetsiz olma gibi bir şansı yok. Gördüğünüz gibi gerçekten çok çok lezzetli bir çorba oldu. Soğanları dilimleyip onları kavurmaya, un terbiyesi yapmaya, unlamaya hiç gerek olmadan sadece mercimeğin tadını alarak böyle muhteşem renkte, dokuda güzel çorba yapmak istiyorsanız tarifimi lütfen deneyin. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini açtığınız zaman her paylaştığınız yeni tarif videosu ilk olarak size gelir ve o milyonlarca videonun arasında tarifimizi, videomuzu kaçırmamış olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Çorbamı deneyeceklere afiyet olsun diyorum. Hepinize şifa olsun. Bay bay.